Kırmızı soğanla tarifimize başlayalım. Küçük bir kırmızı soğan olması lazım. Eğer büyük kırmızı soğan kullanacaksanız yarısını kullanmalısınız. Bu tarifi Oğuzhan Tekgöz için yapıyoruz ve tabii ki sizler için yapıyorum. Oğuzhan'ın yorumunu hemen şu sağ üst köşeye bırakıyorum. Hep beraber okuyalım. Elinize sağlık. Tariflerinizden çok yararlanıyorum. Ben bir şirkette yemek yapıyorum. Lütfen döküm ızgarada yapılabilecek tarifler verir misiniz diye yazmış. Şimdi Oğuzhan kardeşim sana döküm ızgarada yapılacak bir tarif değil ama iş yerinde kalabalık gruplara yapabileceğin ve herkesin bayıla bayıla yiyeceği, çok fazla kişi yoksa bu arada bir kapya biberin yarısını kullanıyoruz. Kapya biberin yarısı ve küçük küçük doğruyoruz. Şirkette veyahut da sizler evinizde bilhassa çocukların da çok seveceği. Yani bu tarifi yaptığınız zaman bir elin parmağını geçmez sevmeyecek adam sayısı. 2 havuç kullanacağız. İlk önce birinci havucumuzu rendeliyoruz. Sıra ikinci havucumuzda. Ve maydanoz. Bir bağ maydanozun 1/4'ünü kullanıyoruz. Ne çok ince olsun ne de çok kalın olsun. Aynen bu şekil. Hemen küçük bir cam kase ve cam kasenin içine bir dilim beyaz peynir. Beyaz peynirin üstüne zeytinyağı, hem kolay ezebilmek için hem de daha lezzetli olması için ve önceden doğradığımız maydanozlarımızdan şöyle bir tutam içine atıyoruz. Bakın bu karışımı yapmazsanız eğer yaptığınız yemek lezzetli olmaz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Karışım biraz kuru oldu. Onun için biraz daha zeytinyağı eklemeliyiz ve iyice karıştıralım. Önemli nokta cıvık cıvık yağlı olmamalı. Şöyle en fazla 2-3 yemek kaşığı kadar yağ kullanmalıyız. Artık ocağımızın başına geçebiliriz. Sıra patatesleri haşlamaya geldi. Bütün patatesleri tenceremize atalım. Üstüne sıcak su. Bunlar haşlanırken biz iç malzememizi yapalım. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı, 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve ilk başta soğanlarımızı kavuracağız. İç malzememizin çok lezzetli olması lazım. O yüzden çift yağ kullanıyoruz. Soğanları biraz kavurduktan sonra sıra kapya biberimizde. Sıralama da önemli. Bakın sıralamayı karıştırmayalım. Sıra artık kıymamıza geldi. 300 gram kıyma kullanıyorum. Dana kıyma. Eğer imkanınız varsa döş kısmı olursa daha lezzetli olur. İyice kavuralım. Yalnız bakın kavururken başında bekliyorum. Tane tane olmasını istiyorum çünkü. Ne kadar az yağ kullandık ama kıymanın yağ ile birlikte ne kadar yağ oldu farkında mısınız? İyice kıymayı da kavurduktan sonra sıra havuçlara geldi. Artık baharatları atma zamanı. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber. Havuçları iyice öldürdükten sonra ocağımın altını kapatıp maydanozlarımı ekliyorum. Yalnız bakın önemli nokta. Ocağın altını kapattıktan sonra maydanozları ekliyorum ki hem içinde hem de vitamini kaybolmasın. Patatesleri bir kontrol edelim. Çatal iyice giriyor. Demek ki olmuş. Çok hızlıyım. Patatesleri çok hızlı soydum. Göremediniz bile. Peynirli, baharatlı bir karışım yapmıştık. Onu ekliyorum. Bu karışım bu tarifin yarısı. Püf noktası ve zeytinyağı ekliyorum daha iyi ezebilmek için. Eğer bu karışımı yapıp katmazsanız saman gibi bir yemek yersiniz. Ve diğer bir önemli detay, kavurduğumuz kıyma karışımımızı mutlaka soğutmamız lazım. Ondan sonra yumurta kırmalıyız. 2 yumurta kırıyorum. Eğer sıcakken kırarsak yumurtalarımız pişer ve tarif bozulur. İyice soğuk haldeki karışıma kırdım yumurtayı. Karıştırıyorum. Her yerine bulaştırıyorum. Görüntü bu.
Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Kabımızın içine biraz yağ, birkaç damla kadar, her yerini yağlıyorum yalnız, bakın köşelerine kadar, yoksa çıkartamayız. Patateslerde sıra. İlk katı patates yapacağız. Müthiş bir yemek yapıyoruz. İster akşam 5 çayının yanında, ister akşam yemeğinde, isterseniz bir misafiriniz geldiği zaman. Oranları çoğaltmak, azaltmak size kalmış. Ben bu oranda 4 kişilik yapıyorum. 4 kişi rahat rahat doyabilir. Üst kata yeniden patates. Tarifi yapanlar hayatlarında yedikleri en lezzetli yemeklerden bir tanesini yiyecekler. Abartıyorum zannediyorsunuz değil mi? Şöyle şeklimizi de koyalım. Hatta şöyle şekil bir söz mü yazsam? Ne olabilir? Gittiğim yol değil de manzarasını seviyorum. Kamyon arkası yazısı yazsak mı acaba? Evet, şöyle şeklimizi verelim, güzel çıksın. Sizden istediğim çatalla çizikler. Bu kadar. ...200 derece altlı üstü fanlı, sadece yarım saat. Artık şunun bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Bunu hak ettik. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Oğuzhan Tekgöz. İşte sana iş yerinde gönül rahatlığı yapabileceğin, herkesin bayıla bayıla yiyebileceği bir tarif. Nasıl lezzetli olmuş biliyor musunuz? Yapanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Hepimize eline sağlık. Her zaman gibi hep beraber yaptık. Hemen şuradaki abone ol tuşuna basarsanız bundan sonra yemeklerimizi hep beraber yaparız. Tekrardan selamlar.